Selam millet. Geveze Meclisi'ne hoş geldiniz. Ne haber? Bugün Hollywood'un en parlak, en bankable ama aynı zamanda en gizemli yıldızlarından birinin Tom Cruise'un etrafında dönen ve magazin sayfalarının çok ötesine geçen bir konu var. Cruise'un aşk hayatı. Ama durun, hemen yine mi magazin demeyin çünkü bu basit bir aşk hikayesi değil. Bu kontrol, inanç, manipülasyon ve devasa bir organizasyonun en değerli varlığını nasıl şekillendirdiğinin, koruduğunun ve kullandığının hikayesi. Elimde oldukça kapsamlı bir araştırma dosyası var ve bu dosya Tom Cruise'un romantik ilişkilerinin aslında bağımsız olaylar değil, Scientology kilisesi tarafından yönetilen, sistemik ve tekrar eden bir döngü olduğunu iddia ediyor. Hatta son ilişkisi bile bu yerleşik modeli analiz etmek için güncel bir vaka çalışması sunuyor. Bu yüzden bugün dedikoduyu bir kenara bırakıp yüksek kontrol sahibi bir grubun, bir Hollywood ikonunun ve insan ilişkilerinin öngörülemez doğasının kesişimini inceleyeceğiz. Araştırma notlarıma göre Cruise'un kamusal kişiliğindeki o meşhur tekinsiz tuhaflık ve boşluk hissi, yani o her daim gülümseyen ama gözlerinin ardı okunmayan hali bir tesadüf değil, bu sisteme olan uzun süreli bağlılığının doğrudan bir sonucu. Hazırsanız bu imkansız göreve birlikte başlayalım. Araştırma notlarımın ilk bölümü, Cruise'un ilişkilerindeki gözlemlenebilir deseni mercek altına alıyor ve bunun klasik bir tarikat üye kazanımı ve kontrol modeliyle ne kadar uyumlu olduğunu gösteriyor. Bu bir döngü ve her şey her zaman masalsı bir şekilde başlıyor. Eski bir üst düzey Scientology üyesi olan Karen de la Carriere'nin sözleriyle özetlemek gerekirse, her şey harika başlar. Hediyeler, ilgi, romantizm, sonra dönüm noktası gelir. Bu başlangıç aşaması psikolojide aşk bombardımanı olarak bilinen ders kitaplarına girecek nitelikte bir manipülasyon taktiği. Tarikatlar ve narsist bireyler tarafından hedef üzerinde hızlı ve güçlü bir duygusal bağ kurmak için kullanılır. Partner aşırı ilgiye, pahalı hediyelere, özel jetlerle yapılan seyahatlere boğularak bir bağımlılık haline getirilir. Kendini o özel kişi gibi hisseder ya bu yoğun öfori hali beyinde salgılanan dopaminle birlikte potansiyel tehlike işaretlerini görmesini engeller. Bu aşk sarhoşluğu sadece romantik bir balayı evresi değil, stratejik ve silah haline getirilmiş bir mekanizma. Amacı ikili. Birincisi, partnerin Cruise'a olan sevgisini ve bağlılığını sağlamak. İkinci ise onu kiliseye yönelik olumlu bir ilk izlenimle donatarak bir sonraki aşama olan terkin sürecini hazırlamak. Katie Holmes'la olan fırtınalı ilişkisinin başlangıcını hatırlayın. Oprah'ın koltuğunda zıplaması, kamusal alanda ilanı aşk etmesi. Bunlar o yoğun idealizasyon evresinin en bilinen örnekleri. Notlarıma göre bu sadece iki kişi arasında yaşanan bir olay değil, kurumsal bir üye kazanım stratejisinin parçası. Peki, o dönüm noktası nedir? İşte bu, partnerin Scientology ile tanıştırıldığı andır. Süreç genellikle ünlüler merkezinde sunulan, kişiselleştirilmiş kurslar ve 7/24 hizmet veren eğitmenlerle başlar. Partner, tam özgürlüğe giden köprü adı verilen binlerce dolarlık kurslar ve auditing seanslarından oluşan hiyerarşik bir yolda ilerlemeye teşvik edilir. Bu, bireyi yavaş yavaş grubun kendine özgü diline ve dünya görüşüne dahil etmek için tasarlanmıştır. Kişi zaman ve para yatırdıkça psikolojik ve finansal olarak batık maliyetler oluşur. Yani bu kadar yatırım yaptım, şimdi bırakamam düşüncesi devreye girer ve bu da gruptan ayrılmayı giderek zorlaştırır. Bu bir ruhsal keşif değil, bir asimilasyon ve kontrol sürecidir. Partnerin orijinal kimliği ve destek sistemi sistematik olarak Scientology ve dolayısıyla Tom Cruise merkezli yeni bir sistemle değiştirilir. Eski hayatıyla olan bağı zayıflar. Birincil ilişkisi artık sadece Cruise'le değil, onu doğrulayan tüm kurumsal yapıyla olur. Peki ya partner tam asimilasyona direnirse? İşte o zaman sistemin en sert kontrol mekanizması devreye girer. Kırılma noktası. Babası bir psikolog olan Nicole Kidman vakası bunun en trajik örneği. Araştırma notlarında belirtildiğine göre psikoloji Scientology için kabul edilemez bir meslek olduğundan Kidman en sonunda bir baskıcı kişi, yani kilisenin bir düşmanı olarak damgalanmıştır. Bu damgalama, Cruise'u ve evlat edindikleri çocuklarını Kidman'ı ve tüm bağlarını koparmaya zorlayan meşhur kopma politikasını tetiklemiştir. Çocukların annelerinden uzaklaşması, hatta düğünlerine bile davet edilmemesi bu politikanın bir sonucudur. Katie Holmes ise bu kaderi yaşamamak, kızı Suri'yi daha derin bir telkinden ve potansiyel olarak kendisinden koparılmaktan korumak için titizlikle bir kaçış planı hazırlamıştır. Bu durum sistemin nihai yaptırımını gözler önüne seriyor. Ya tam uyum sağlarsın ya da aileni kaybetme tehdidiyle tamamen aforoz edilirsin. Orta yol yoktur. Araştırma notlarında yazdığıma göre Scientology'nin kamuoyuna sunduğu yüzüyle
ezoterik çekirdeği arasındaki devasa farkı ortaya koyuyor. Scientology, kamuoyuna kendisini L. Ron Hubbard'ın Dianetics adlı kitabına dayanan bir kişisel gelişim felsefesi olarak sunar. Travmaları, yani engramları iyileştirmeyi vaat eden modern zihin sağlığı bilimi olarak pazarlanır. Bu giriş seviyesidir ve oldukça makul görünür. Ancak sadece büyük paralar ödeyen ve yıllarını adayan üst düzey üyelere açılan ileri teknoloji öğretileri, bilim kurgu temelli bir kozmolojiyi ortaya çıkarır. Vay be! Bu kozmolojinin merkezinde Zeni hikayesi yer alır. Notlarıma göre bu hikaye şöyle. 75 milyon yıl önce galaktik hükümdar Zenu, milyarlarca uzaylıyı dünyaya getirmiş, onları volkanlara atıp hidrojen bombalarıyla öldürmüş. Onların bedensiz ruhları, yani tetanlar, şimdi beden tetanları olarak biz insanlara yapışarak tüm ruhsal ve psikolojik sorunlarımıza neden oluyormuş. İleri Scientology'nin amacı da auditing seansları yoluyla bu parazit varlıkları temizlemektir. Bu hikayenin neden bu kadar gizli tutulduğunu merak edebilirsiniz. Çünkü bu gizlilik kritik bir kontrol mekanizmasıdır. Bir üye bu inanması güç hikayenin anlatıldığı ortaya 3 seviyesine ulaştığında sisteme zaten yıllarını ve yüz binlerce dolarını yatırmış, muhtemelen eleştirel davranan arkadaşlarından ve ailesinden kopmuş olur. Bu aşamada Zeni hikayesini reddetmek, tüm hayat yatırımının bir aldatmacaya dayandığını kabul etmek demektir. Bu da muazzam bir bilişsel çelişki yaratır. Bu yüzden bu tuhaf anlatıyı kabul etmek, kişinin kendi gerçekliğinin çöküşüyle yüzleşmesinden psikolojik olarak daha kolay hale gelir. Bu bir inanç hapishanesi yaratır. Gerçekten öyle. Ve gelelim auditing seanslarına. Scientology'nin merkezi uygulaması budur. Bir uygulayıcı, yani auditor, bir emetreye bağlı elektrotları tutan bir kişiye, yani pre-clear'a sorular sorar. Kilise, emetrenin ruhsal yükü ölçen bir dini eser olduğunu iddia eder. Ancak araştırma notlarında yer alan eleştirmenler ve eski üyeler, bu cihazı terapi kisvesi altında bir kişinin en derin sırlarını, korkularını ve suçlarını çıkarmakta kaydetmek için kullanılan ilkel bir yalan makinesi olarak tanımlıyor. Bu seanslarda anlatılan her şey titizlikle belgelenir ve klasörlerde saklanır. Mike Rinder ve Lee Remini gibi eski üyeler, bu bilgilerin kontrol sağlamak ve muhalefeti susturmak için bir şantaj malzemesi olarak kullanıldığını defalarca iddia etmiştir. Bu kurumsallaşmış bir şantaj sistemidir. Süreç, sıkıntılı alanları ele almak için bir ruhsal danışmanlık olarak sunulsa da her cevap kaydedilir ve süresiz olarak saklanır. Partnerinizden bu sürece girmesi beklendiğinde aslında kişisel geçmişini ve tüm zaaflarını bir organizasyona teslim etmesi istenmektedir. İlginç. Tom Cruise neden bu kadar önemli? Neden ondan başka bir ünlü Scientologist değil? Araştırma notlarım Lee Ron Hubbard'ın daha 1955'te proje ünlüyü kurarak yıldızları halkla ilişkiler ve üye kazanımı için en güçlü araç olarak gördüğünü belirtiyor. Ünlüler Scientology'ye meşruiyet, para ve yeni üyeler kazandırır. Scientology ise onlara seçkin statülerini ve zenginliklerini ruhsal ilerlemenin bir kanıtı olarak doğrulayan bir dünya görüşü ve bir kurtarıcı anlatısı sunar. Bu simbiyotik bir ilişkidir. Ancak Tom Cruise bu denklemin çok daha ötesinde. O, lider David Miscavige tarafından organizasyonun dünyayı kurtarmakla görevli Mesih figürü olarak görülüyor. Notlarıma göre kilisenin onun boşanmalarını kolaylaştırdığı, onun için Nazanin Boniadi gibi kadınlarla kız arkadaş seçmeleri düzenlediği, hatta eski eşi Nicole Kidman'ın telefonunu dinlettiği gibi şok edici iddialar mevcut. Miscavige'le olan ilişkisi yoğun bir kardeşlik olarak tanımlanıyor ve Cruise'un liderin agresif tavrının bir karbon kopyası haline geldiği belirtiliyor. Cruise, özenle inşa edilmiş bir yankı odasında yaşıyor, sürekli olarak bir gezegen kurtarıcısı olduğu, gerçekten yardım edebilecek tek kişi olduğu söyleniyor, her türlü eleştiriden korunuyor. Haklı ilişkiler ekibi onu kilise hakkındaki her türlü olumsuz bilgiden agresif bir şekilde izole ediyor. Bu bir geri bildirim döngüsü yaratır. Cruise'da bir kahraman olduğu söylenir, organizasyon hayatını üstün güce sahip bir kişinin hayatını yansıtacak şekilde düzenler ve bu anlatıyla çelişecek her türlü bilgiden izole edilir. Bu, üst düzey bir psikolojik yönlendirme biçimi. Bu durum, Cruise'un sadece bir üye değil, kamusal kimliği Scientology ile ayrılmaz bir şekilde kaynaşmış bir gerçek inanan olarak kalmasını sağlıyor. Örgütten ayrılması, inşa edilmiş tüm gerçekliğinin ve benlik imajının tamamen çökmesi anlamına gelir ki bu da neredeyse imkansızdır. Peki Cruise'un yeni partnerinin Katolik bir geçmişe sahip olması ne anlama geliyor? Araştırma notlarım bu iki inanç sisteminin temel ilkelerinin temelde uzlaşmaz olduğunu ve bu durumun herhangi bir gerçek sentezi imkansız kıldığını savunuyor. Katoliklik, insanlığın ilk günah nedeniyle düşmüş olduğu ve kurtuluş için Tanrı'nın lütfuna ve İsa Mesih'e ihtiyaç duyduğu inancına dayanır. İnsan Tanrı'nın bir yaratımıdır. Scientology ise tam tersini öne sürer. İnsan doğası gereği iyi ve tanrısal bir varlıktır. Thetan, ancak uzaylıları içeren travmatik engramlar nedeniyle gerçek doğasını unutmuştur.
Birey unutan bir tanrıdır. Kurtuluş günahtan değil, bu engramlardan kurtulmaktır ve bu tanrıya inançla değil, Hubbard'ın teknolojisiyle başarılır. Hatta araştırma notlarımda şok edici bir detay var. Scientology, İsa Mesih'in kendisinin anısı temizlenmesi gereken bir engram olduğunu öğretir. Bu sadece farklı inançlar meselesi değil, birbirini dışlayan iki dünya görüşüdür. Biri tanrı merkezli ve lütfa dayanırken diğeri ben merkezli ve kendi mükemmelleştirme teknolojisine dayanır. Birini kabul etmek, diğerini reddetmek demektir. Pratikte ise çatışma daha da keskindir. Scientology tam bir bağlılık talep eder ve kendisini diğer tüm dinlerin üzerinde bir dinlerin dini olarak sunar. Psikiyatriye ve psikolojiye olan şiddetli karşıtlığı Katolikliğin kabul ettiği zihinsel sağlık yaklaşımlarıyla doğrudan çelişir. En kritik nokta ise yine kopno politikasıdır. Dindar bir Katolik partnerin Scientology'yi eleştiren herhangi bir aile üyesi, arkadaş, rahip veya cemaat üyesiyle bağlarını koparması gerekir. Çünkü bu kişiler kaçınılmaz olarak baskıcı kişi olarak etiketlenecektir. Bu partneri imkansız bir seçime zorlar. Ya ömür boyu süren inancını ve topluluğunu terk etmek ya da yeni eşinden kopmak. Bu bir teolojik tartışma değil, bireyin sosyal dünyasının kontrolü üzerine yapısal, sosyolojik bir çatışmadır. Bu noktada denkleme yeni ve çok güçlü faktör giriyor, kamuoyu. Araştırma notlarıma göre Scientology artık eskisi gibi gölgelerde faaliyet gösteremiyor. Kamuoyunun Scientology hakkındaki anlayışı Lea Remini, Mick Rinder ve Karen de la Carriere gibi üst düzeyden ayrılanlar tarafından dramatik bir şekilde şekillendirildi. Onların kitapları, belgeselleri ve medya röportajları kilisenin özenle hazırlanmış kamu imajına doğrudan meydan okuyan güçlü ve ayrıntılı bir karşı anlatı yarattı. Bu kişiler istismar, kontrol ve manipülasyona dair güvenilir, içeriden bilgiler sunuyorlar. Tarihsel olarak Scientology eleştirmenleri adil oyun politikasıyla susturmaya çalışırdı. Bu politika eleştirmenlerin kandırılmasına, dava edilmesine veya yok edilmesine izin veriyordu. Medya genellikle yasal tehditler nedeniyle konuyu ele almaktan çekinirdi. Ancak Remini ve Rinder gibi figürlerin ortaya çıkışı medyaya kilisenin anlatısına meydan okumaya istekli son derece güvenilir kaynaklar sağladı. Artık auditing, kopma, delik gibi kavramlar Fısıltı gazetesiyle değil, birinci ağızdan tanıklıklarla biliniyor. Buna karşılık kilise ve Cruz'un ekibi agresif bir savunma ve katı bir mesaj kontrolü stratejisi uyguluyor. Eski üyelerin karakterine rutin olarak saldırarak onları iflah olmaz yalancılar olarak nitelendiriyorlar. Eş zamanlı olarak Cruz'un kişisel halkla ilişkiler makinası bir sessizlik duvarı örüyor. Gazetecilerin röportaj için ön koşul olarak dini veya aile hayatı hakkında soru sorması yasaklanmıştır. Bu strateji 2000'lerin ortalarında din propagandası yapması nedeniyle düşen popülaritesini yeniden inşa etmesini sağladı. Film yıldızı Tom Cruise ile Scientologist Tom Cruise arasında bir ayrım yaratıldı. Ancak bu popülerlik bu sessizliğe bağlı. Bu duvarı yıkacak herhangi bir olay, örneğin yeni ilişkisindeki yüksek profilli Scientology kaynaklı bir çatışma. Bu yapıyı çökertme ve 2000'lerdeki kamusal tepkiyi yeniden tetikleme tehdidi taşıyor. Bütün bu notları alt alta koyunca tablo çok net. Tom Cruise'la ilişki yaşamak demek, tüm Scientology tarikatıyla ilişki yaşamak demek. Bu gördüğümüz kontrol, beyin yıkama, çatışma döngüsü falan, sistemin hataları değil, bizzat oyunun kuralları. Sosyolojide total kurum diye bir laf var. İşte Scientology, özellikle Tom gibi biri için tam olarak bu. Hayatının her anını, her düşüncesini kontrol eden bir yapı. İşte adamdaki o garip, ruhsuz, gülüyor ama gözleri bomboş hali de buradan geliyor. Otantik, samimi bir insandan çok, rolünü oynayan bir aktör gibi duruyor sürekli. Kısacası görevimiz tehlike, sadece bir film adı değil. Aynı zamanda birinin önce Scientology'ye teslim olmadan Tom'la normal, sağlıklı bir ilişki kurma çabasının da özeti. Ve artık kamuoyunun ve eski üyelerin anlattıkları sayesinde bu görev her zamankinden daha da imkansız. O yüzden bu yeni ilişkinin sonu, bu yıllardır süren senaryonun bir tekrarı mı olacak yoksa bir mucize mi yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı süper teşekkür ile destekleyebilirsiniz. İyi ki varsınız.